arkadaşlar, Gülay Yalı kanalına yeniden hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu videolarımda sizlerle oyuncak hikayesindeki karakterimiz Şerif Woody'yi öreceğiz. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Malzemeleri için videoların altındaki açıklama kısmından malzemelere bakın arkadaşlar. Malzeme listesini orada oluşturdum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Birlikte yaparsak olur diyoruz ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Önce çizmemizin topuk kısmını yapacağız arkadaşlar. Bunun için önce sihirli halka yapıyorum. Birleştirmemi yaptım. 8 tane sık iğne yapacağım içine. Halkamın ucunu çekiyorum. Kaydırarak birleştirdim. Şimdi bir tek bir çift yapıyorum. Bir tane tek, bir tane çift. 4 kez bir tek bir çift yapacağız. Dört tane arttırma yapmış olduk. Şimdi iki tek bir çift yapıyoruz bu sırada. Bir, iki tane tek, bir tane çift. Son kez iki tane tek yaptım. Ve son çiftimi de yapıyorum. 4 tane daha arttırma yapmış olduk. Şu anda 16 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi bu 16 tane sık iğnemi bulo yaparak öreceğim. Bir sıra. Şuradan sık iğneyi bütün olarak almıyorsunuz. Sadece şu ortasından girip arka loblarından örüyorsunuz. Şu son sık iğnemin içerisine kaydırarak bitireceğim. Orayı bulo olarak almadım. Normal sık iğne gibi aldım. Önce topuğu yaptık çünkü birleştirerek öreceğiz arkadaşlar. Şimdi burun kısmı ile devam ediyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İkinci zincirimden itibaren 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir zincir çektim, döndüm. 4 tane sık iğnemi tekrar yapıyorum. Bir tane zincir çekip dönüyorum. Üçüncü sıramı yapıyorum. 4 tane sık iğne. Zincir çektim, döndüm. 4 sık iğnemi yapıyorum. Şimdi şu şekilde devam edeceğiz. Şu ortaya gireceğiz. Zincirin diğer tarafından örerek çizmemizin burun kısmını oluşturacağız. Çift giriyorum tam ortasına. Zincirin diğer tarafından devam ederek 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, ve 4. Buraya da tam ortaya çift giriyorum. 2 tane sık iğnemi yaptım. Burası sıra başımız olacak. 12 tane sık iğnemiz var. Bu 12 tane sık iğnemizi bir sıra örelim arkadaşlar.
Evet, 12 tane sık iğnemi bir sıra örmüş oldum arkadaşlar. Devam ediyorum. 3 tane sık iğne yapıp bir tane artıracağım. 3 kez tekrar edeceğim bunu. 1 2 3. Bir tane çift yapıyorum. 1 2 3 tane tekimi yaptım. Bir tane çift. İkinci çiftim bu. Son kez 1 2 3 tek yaptım. Üçüncü çiftimi yapıyorum ve 15'e çıkarmış olduğum sık iğne sayımı arkadaşlar. 15 tane sık iğnemizi bir sıra örelim. Devam ediyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum önce. Şöyle 1 2. Bir tane çift yapıyorum. Şimdi 2 kez 4 tek bir çift yapacağım. 1 2 3 4. Bir tane çift. Tekrar 4 tek bir çift yapıyorum. 1 4. Son çiftimi yaptım. 3 tane daha artırma yapmış oldum. 2 tane sık iğnem var. Sıra sonuna kadar onları da örüyorum. 1 2. Şu anda 18 tane sık iğnemiz var arkadaşlar ve burun kısmını da bakın tamamlamış olduk bu şekilde. 18 tane sık iğnemizi 2 sıra örelim ve sıra başına gelelim arkadaşlar. Sıramı tamamladım. 2 sıra ördüm. 18 tane sık iğnemi. Şimdi 7 tane sık iğne yapıp bir tane azaltıyorum. 7 azaltıyoruz. Bir tane kestim. Tekrar 7 sık iğne yapıp bir tane daha azaltacağım. 1 Burada da bir tane azalttım. 2 tane azaltma yapmış olduk. 18 sık iğnemizi 16'ya düşürdük arkadaşlar. Tekrar azaltacağım. 6 tane sık iğne yapıp bir tane kesiyorum. Bir tane azalttım. Tekrar 6 tane sık iğne yapıp bir tane daha azaltıyorum. 1 Son kez kesiyorum. 2 tane daha azaltma yapmış olduk bu sırada. Şu anda 14 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Bir tane zincir çekip geri dönüyorum şu şekilde. Buradan itibaren topukla birlikte örüyorum. Şuradaki ilk sık iğneme giriyorum. Topukta örmüş olduğum şu son kaydırma sık iğnesi. O kaydırma sık iğnesinden alıyorum. İkisini birlikte örerek bir, tekrar önce buna, sonra sıradaki diğer topuktaki sık iğnemden birlikte örerek 2 3 şöyle 4 ve 5 tane sık iğne ile birlikte örerek topuğu birleştirdim. Bakın şu şekilde. Şimdi topuktan devam ediyorum arkadaşlar. Bulo yaparak topuk kısmını öreceğim. 11 tane bulo yapacağız. 1 2 3
Şurada bir tane sık iğne yapıyorum birleştirme yerinin olduğu yere. Üst kısmından devam edeceğim. 8 tane sık iğnemiz var. Onları örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sık iğnemi yapıp sıra başına geldim. Bir sık iğnemi örüyorum. Topuktan devam edeceğim. 2, 3, 20 ve 21 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Şu anda burada 21 tane sık iğnemiz var. Bir tane keserek başlıyorum. 10 tane sık iğne yapıp bir tane daha azaltacağım. Ve 10. Burada da bir tane azaltıyorum. 3 tane sık iğne yapıp bir tane daha azaltıyorum. 2, 3. 2 tane sık iğnem var, onları da örüyorum. 3 tane azaltma yapmış olduk. Şu anda 18 tane sık iğnemiz var. Tekrar bir tane azaltarak başlıyorum. İlk sık iğnemi şuradan kestim. 2 kez 3 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağım. 1, 2, 3. Şöyle bir tane daha kestim. Bu ikinci azaltmam oldu. 3 tane sık iğne yapıp bir tane daha azaltacağım. 1, 2, 3 dedim. Son kez kesiyorum arkadaşlar burada. 6 tane sık iğnemiz var sıra sonuna kadar. Onları da örüyoruz. Dedim. Şu anda 15'e düşürdük sık iğne sayımızı. Şimdi şu burun kısmına biraz elyaf dolduralım. Şöyle düzeltiyorum formunu. Bunu böyle çok aşırı taş gibi doldurmadım arkadaşlar. Şöyle hafif yumuşak, boş değil. Ama çok böyle taş gibi de değil. Şöyle örmeden bırakıyorum ve mavi rengimle örerek devam edeceğim. Şunu ön tarafa alacağım çünkü çizmenin üst kısmını yapacağız. Ön tarafa aldım. Bula yaparak 15 tane sık iğnemi öreceğim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane azaltıyorum. 4 tane sık iğne yapıp bir tane daha azaltacağım. 1, 2, 3, 4 dedim. Bir tane daha böyle kesiyorum. Sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimi örüyorum. Tane sık iğne ördüm arkadaşlar. Şu anda burada 13 tane sık iğne bıraktık. Şimdi bu 13 tane sık iğnemizi 17 sıra örelim arkadaşlar. 17 sıra örelim. Ondan sonra birlikte devam edelim. Buraya biraz elyaf koyacağım ama çok aşırı derecede doldurmayacağım.
Boş gibi arkadaşlar. Bakın böyle çok az bir elyaf koydum. Şu bileğe kadar birazcık daha dolu. Şimdi devam ediyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Buradan karşılıklı örerek alacağız arkadaşlar. Şöyle bakın geçtim. Karşılıklı örerek. Şöyle yapıp 6 tane sık iğne ile birleştirerek ördüm. Bir tane zincir çekip dönüyorum. Devam ediyorum. 1 bakın bu 2 3 4 5 şöyle 6. Şuradaki bakın sık iğneyi de unutmuyorum. Onu atlarsak sık iğne sayımız eksik olacak. 8 9 10 11 12 ve şurada bir tane daha var. 13 tane ördüm tekrar. 13 oldu sık iğne sayım. Devam ediyorum. Bu 13 tane sık iğnemi 19 sıra öreceğim. Sonra tekrar birlikte devam edelim. Bu arada da arkadaşlar şu bot kısmımızı bacağı tamamlamadan önce yapalım. Aynı yere tekrar giriyorum. İlk sık iğnemi yapabilmek için. Sık iğne yapıyorum bir sıra. Sık iğnemi örüyorum arkadaşlar. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 4 tane sık iğne yapıp bir artıracağım 2 kez. 1 2 3 ve 4 dedim. Bir tane çift giriyorum. Tekrar 1 2 3 4 dedim. Bir tane daha artırıyorum. Sık iğnelerimi örüyorum. 2 ve 3 tane sık iğnemi ördüm. 15 taneydi biliyorsunuz sık iğnemiz. 18 olmuş oldu. Bir sıra 18 sık iğnemizi örelim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Şimdi 5 tane sık iğne yapıp bir tane artıracağım. 2 kez tekrar edeceğim bunu. 1 2 3 4 5 dedim. Çiftimi yaptım. Bir kez daha 5 sık iğne yapıp bir çift yapacağım. Son kez artırıyorum. Geriye kalan sık iğnelerimi de örüyorum arkadaşlar. Şu anda 21 tane sık iğnemiz var. Bu 21 tane sık iğnemizi 3 sıra örelim arkadaşlar.
Artırma yaptığımız yer 1, 2, 3 sıra örmüştük. Ama gözüme biraz kısa göründü arkadaşlar. Bir sıra daha örelim. Bir sıra daha örmüş oldum. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. 2 tane üçlü trabzan yapacağım. 3 kere de çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 kere de çektim. 2 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. 1 ve 2 kere de çektim. Tekrar 1, 2 kere de çektim. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Şöyle üçünü birlikte aldım ilmeklerimi. Şimdi şuraya bir tane kaydırıyorum. Tekrar bir tane daha kaydırma yapıyorum. 2 tane kaydırma yaptım. Bir tane tekli trabzanımı yapıyorum. Başını doladım. 2 tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle 2 kere de çekiyoruz. Tekrar girdim. 2 kere de çektim. Tığımın başını doluyorum. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 kere de çekiyoruz. 1, 2, 3. Tekrar üçlü trabzan. 1, 2, 3. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 dedim. Başını doladım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 kere de çektik. Tekrar ikili trabzan. 1, 2 kere de çektik. Başını doladım. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Şöyle bir kere de çektim. 2 tane kaydırma yapacağım. 1, şu da ikinci kaydırmam. Bir tane tekli trabzan. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 kere de çektim. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Ve şuraya ilk yaptığım üçlü trabzanın olduğu yere kaydırarak bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar 9 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İkinci zincirimden itibaren 8 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, şöyle bir parça yapacağız. Bundan 2 tane yapalım arkadaşlar. Şöyle dikecek kadar ip bıraktım. Şöyle bir iğne geçirdim arkadaşlar. Hafif üstte biraz kalsın. Diğer parçayı da bu tarafa dikeceğiz arkadaşlar. Şu parçamızı da bu tarafa aynı şekilde dikelim. Şimdi şu alt kısmındaki mahmuzlarını da yapıp ondan sonra pantolonun geri kalan kısmına devam edeceğim. Şöyle uzunca bir parçayı bıraktım. Önce bir tane zincir yapıyorum. Şimdi altta bıraktığım parçayı tığıma şuradan şöyle geçiriyorum arka tarafına. Önce bu parçayı, sonra her ikisini birden örüyorum. Tekrar parçayı tığımın üzerine attım. Önce birinci ilmeği, sonra her ikisini birden ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Böyle 25 tane falan yapacağım. 26 tane yapmış oldum. Bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Çizmenin tam şu hizasına geliyorum.
Bunu buraya sabitleyeceğiz. Bu şekilde. Alt kısmından dolanıyoruz. Şuradan bakın taktık, çizmenin topuğunun ön kısmından dolandık. Şuraya diktik. Bunlar öne doğru gelmesin. Biraz yana arkada kalsın. Şu parçayı da ön taraftan dolandırıp şu başladığımız noktada bitiriyoruz. Şuraya dikiyoruz. Bu şekilde bu parçamızı dikelim. Şimdi bunu bırakıyorum. 1, 2, 3. Şu ikinci zincirin içerisinde 9 tane falan sık iğne yapacağım. Dokuz tane sık iğne yaptım. Şu ilk birinci sık iğneme kaydırarak bitiriverdim. Bunları da şu kısımlara şöyle dikelim. Ondan sonra mahmuzun arka tarafını yapalım. Bakın bu şekilde diktim. Düğme görüntüsü verdik. Düğmenin vazifesini yapacak. Şimdi mahmuzlarımız için arkadaşlar çizmemizin şöyle sihirli halka yapıyorum. Birleştirdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 tane zincir çekip tekrar birleştiriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 tane zincir sihirli halkanın içerisinde birleştiriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 tane zincir birleştirdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 tane zincir çekip sihirli halkanın içine birleştirdim. Sihirli halkanın ipini çek, sık iğneye kaydırarak birleştireceğim. Şu şekilde. Ben 15 tane zincir yaptım. 8. zincirimin içine girarak birleştirdim. Şu zincirlerimi kaydırıyorum. Sık iğne yapmıyorum. Çok kalın oluyor sık iğne yapınca. Şöyle son zincirimi bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çekip şu son sık iğne zincirimin içerisine bunu da birleştirdim arkadaşlar. Kaydırarak. Yanındaki kaydırmanın üzerine kaydırıp bitiriyorum. Şu arka tarafından şu ipimi yedireceğim. Şöyle bir görüntü bakın. Sihirli halkanın içerisinden geçiriyorum. Çizme kısmı bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi pantolonun üst kısmından devam edebiliriz. Bacağımın üst kısmını da uzattım arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde ayakkabı şu şekilde öne bakacak şekilde arkasına dolanıp tekrar birleştireceğiz. Şuradan yine 1, 2, 3 tane sık iğnemi örüyorum. Çok hafif bir elyaf koyacağım iç kısmına. Şöyle dize doğru biraz itiyorum. Yumuşacık. Çok az bir elyaf koymuş oldum. 1, 2, 3 tane örmüştüm sık iğne. Bir tane daha öreceğim. Tam şöyle arkaya dönsün. Karşılıklı örerek yine burayı kapatıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane de şuraya yapacağım.
6 tane sık iğne yaparak karşılıklı kapattım bakın. Bacağın bir tanesini bu şekilde kapatacağız. Diğerini de ördükten sonra birleştirerek devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, bacak kısmımız bu şekildeydi. Teşekkür ederim benimle birlikte ördüğünüz için. Daha sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.